Neredesin yıllarca hasretini çektiğimiz kahraman? Neredesin hayallerimizin güvercini, rüyalarımızın üveyki? Neredesin basubadel mevtimizin müjdecisi? ızdırap dolu günlerimizde, uykusuz gecelerimizde hep yolunu bekleyip durduk. Ufkumuzda belirlen her karaltıya bu odur deyip seniye-i veda türküleriyle yollara döküldük. Gruplara kadar beklediğimiz nice günler vardır ki kolumuz kanadımız kırık, evlerimize dönerken zambaktan hülyalarla teselli olup durduk. Her yeni gün bizim için bir tasa ve kederden esentilerle gelip ruhumuzu sararken düşmanlarımız esirdikçe esiriyor, ortalığı şamataya boğuyorlardı. Gelmeyecek Mesih soluklu Heraklit Pazulu diye. Neredesin ve ne zaman geleceksin esatiri yiğidim? Evet, o günlerde işte kalktı yiğidim uykudan, kalktı bağrımdan alan, her mısrağına dünya kadar gözyaşı. Billahi şu ölgün ruhların, pörsümüş gönüllerin hayat mumları sönmek üzeredir. Bunu 80'li yıllara götürün, tabi öyle bakın. Eğer canlara can katan temiz soluklarınla imdada yetişmezsen, kuruyan göllerimizde, suyu çekilen havuzlarımızda, yaprağı dökülmedik tek nilüfer kalmayacaktır. Bağban gideli, bağ bozulalı asırlar oldu. Toprak semaya inat, sema gözlerin kuruması murat dediği günden bu yana, zemin bir baştan bir başa çöle döndü. Bizler uçsuz bucaksız bu beyabanda, gördüğümüz her kervana Yusuf'un gömleğini sorar gibi seni sorduk. Ve sonra da bir sabrı cemil çekerek yeni doğuşlar beklemeye koyulduk. Sessizliğin ve kimsesizliğin içimizi yalnızlıkla doldurdu. Bu insiz, cinsiz alemde kaç defa sinekleri kartal, elsiz ayaksız kötürümleri İskender diye alkışladık. Arkasından koşup durmadığımız kafile kalmadı. Ama sen hiçbirinde yoktun. Karşılaştığımız minare kâmetler parmak kadar düşünceye, bir mum tutuşturacak kadar iradeye sahip değillerdi. Ruh dünyaları karbonlaşmış, fikirleri harabati, bakışları miyop, beyanları alabildiğine dekolteydi. Onlarda kahramanımızın çarpıcı nazarları, kahramanımızın ızdırap ve acıları, kahramanımızın coşkunluk ve tebessümleri göze çarpmıyordu. Zaman bizim için hep Muharrem, zemin Kerbela olmuştu. Sinemiz Hüseyin'in ahu efkanıyla inliyor, gözlerimiz kararan ufuklarda hilal görür gibi yollarını gözlüyor. Her yüzde seni hayal etmek, her çığlıkta senin muştunu duymak istiyor. Sana hasret, sana susuz ve sana tutku içinde. Seni vefalı, seni hasbi, seni şuurlu ve seni hep heyecanlı tanıdık. Atmosferine sığınan kemlik görmedi. Sen sadakat ve samimiyet bestesi oldun. Gönül verdiklerinin ağlamasıyla ağladın, gülmeleriyle de güldün. Onlar için inledin, onlar için sevindin. Yüce gönlüne ve yukarılarda pervaz eden ruhuna maddiyat ve dünyalar kement olamadı. Pür vefaydın ve hep yürektendin. Kaftandan ağır bir yükün altına girerken ne yaptığının şuuru içinde ve kararlıydın. Onun için ne yolların sarplığı, ne de önüne çıkan kan revan deryalar, sende gevşeklik, sende yılgınlık ve sende vefasızlık meydana getiremedi. Bir kara sevdalı gibi girdiğim bu yolda, girdik rehi sevdaya, bize onur, bize gurur lazım değil demiştim. Hani bir keresinde dostunun ayağına saplanan bir dikenle senin hayatını bir terazide tartmak istemişlerdi de sen çılgına dönmüştün. Bir ruhun olsa zülfünün tek teline feda etmemeyi vefasızlık sayıyor onun ve isyan ediyorsun, isyan ediyordun. Neredesin Hubeyb? Ve yine bir defasında
senin kolunu kanadını kırmış ve budanan bir ağaç gibi yere sermişlerdi. Kala kala omuzların üzerinde kan kırmızı bir başın kalmıştı. Sen cennet hurilerinin divan duracakları bu yüce başı saklamak istiyordun ve hatırlarsan şöyle diyordun: bu baş bu omuzlarda olduğu müddetçe ona gelip çarpan şeyleri göğüslemezsem vefasızlık yapmış olurum. Neredesin Mus'ab? Hatırlarsın bir başka zaman ordular arkana takmış ve çok uzaklara açılmıştın. Kabına sığmıyordun. Ateştin, tufandın. Bir baştan bir başa yeryüzünü bir hamlede teslim almak ve yüce zimamdarına bağlamak istiyordun. Levetlerinle bir solukta ateş gedelerin ülkesine ulaştın ve işlerine öyle bir vaveyle saldın ki ard arda Kisra'nın beldeleri tarumar oluyor ve toprağa gömülüyordu. Sonra tuttun topuzunu Bizans'ın başına indirdin. Asırlarca sonra gelecek olan genç Türk serdarına öncülük yaptın ve Konstantiniyye'ye giden yolu açtın. Hızır mıydın? İlyas mıydın? Geçtiği yerlerde güller bitiyor, ayağını attığın harabeler yerlerini umrana terk ediyordu. Dost düşman kılıcının gökten indiğine inanıyor. Orduların seni insanlığın teedibiyle vazifeli bir melek sanıyordu. Tam zaferlerin böyle üst üste kaideleştiği ve senin bu müstesna kaide üzerinde abideleştiğin bir dönemde iltifat beklediğin bir ağızdan vazifeden affedildiğini işittin. Sarığın boynunda ve bir mücrim hüviyetiyle o yüce ağızdan halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyor. Halbuki sözlerini dinlerken ona hak veriyor. Bu hakkında kesilip biçilen kararlara inkiyadını belirtiyordun. Sonra tuttun, elinin altında bulunan birinin emrine girerek yüce idealin uğrunda yoluna devam ettin. Söyle Allah aşkına, bütün bunlara nasıl katlandın? Senin izzeti nefsin ve onurun yok muydu? Soluklarına susadım, yiğidim Halit, neredesin? Bir başka defasında sen kardeşinle konuşmadan men edilmiştin. Hani o güne kadar bir lahza kendisinden ayrılmadığın kardeşinle konuşmayacaktın. Savaş meydanlarında omuz omuza, yemek sofralarında diz dizde oturduğun kardeşinle konuşmayacaktın. Emir âli bir divandan çıkmıştı ve sen buna riayet etme mecburiyetindeydin. Dilbeste olduğun o zat aşkına söyle bana, şu benim bilebildiğim, bilmiyorum sözünden başka ona bir laf ettim mi? Değilse o ne sadakat, o ne vefa, o ne irade. Neredesin Ebu Katade? Bir defada sen hocanın önünde yürüyordun. Itırdan yıkanmış cübbene, onun atının ayağından bir damla çamur sıçradı. 2 hafta evvel aynı cübbeyi doya doya öptüm gözyaşlarımla, Allah'ım olsun. Sen o gün bir hükümdardın. Dünyayı 2 hükümdarı az gören bir hükümdar. İranlı kapı kulun, Memluklar kölelerindi. Şiirler pençeyi kahrinden olurken lerzan, sen tuttun o çamurlu cübbeyi tabutuna sarılmasını vasiyet ettin. Sen nesin? Sufi misin? Derviş misin? Yoksa yerde gezen bir melek misin? Ve ey şiir pençe, neredesin? Gözlerim yollarını gözlerken, dilim davetine türkülerini söylerken, kırık mızrabımı, enteresan. Evet, kitaba okurken bakın bu 14 sene evvel. Kırık mızrabımı gönlümün tellerine dokundurmak istedim. Heyhat, bu muammanın bir küçük noktasına dahi tercüman olamadım. Ben o nameden müteyyicim ki yoktur ihtimali terennümün. Nazarlarımız ilk geldiğin yolda takılı kaldı ve yıllar yılı bir daha geleceğin ümidini içimizde besleyip durduk ve hayallerle avunduk. Bu ümit, bu azimle sonsuza kadar her şafakta seni arayacak ve her kervanda seni soracağız. İnan, ne bizim yalnızlık ve inkisarımız ne de düşmanlarımızın habire kudurup durması senin yolunun delilleri olmadan bizi vazgeçiremeyecektir. Bu uğurda belki 1000 defa aldanacak, 1000 defa ateş böceklerine koşmalar dizecek
100.000 defa zangoçlara yakşı çekecek ve vaftiz suyunu ab-ı hayat diye içeceğiz. Ama bir Mevlana anlayışı içinde senin yolundaki yalanlara dahi gönlümüzü çıkarıp armağan etmeden geri kalmayacağız. Ey tatlı rüyaların sevimli kahramanı, riyanın, şöhretin, mansıbın, aydın ümitlerimize zift sürmek istediği bu kara günlerde ağzının diriltici iksirine muhtaç gönülleri daha fazla bekletme. Gel,